Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Kia Picanto. Beni tanıyanlar bilir. Her zaman uzun, geniş ve sedan otomobiller tercihim olmuştur. Fakat bir otomobil var ki hem küçük sınıf modelleri sevmemeden oldu hem de kendisine karşı olan sevgim arttı. Picanto gerek dış gerekse iç tasarım olsun kullanması zevkli, pratik bir otomobil. Ve zaten sevdiğim tasarımı öyle bir değişti ki gözlerinize inanamayacaksınız. Haydi gelin yeni Kia Picanto'ya dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Kia Picanto ilk kez 2003 yılında A segmentinin sevimli bir oyuncusu olarak yollardaki yerini aldı. Aradan geçen yıllarda gitgide yakışıklı bir tasarıma kavuşan Picanto, 3. jenerasyonunda tam anlamıyla ruhuna kavuşmuş, benim bile ufak sınıfa karşı olan ön yargımı bir çırpıda silmişti. 2017 yılından bu yana aynı tasarımın kullanıldığı Picanto, 2020 yılında geçirdiği ilk makyajın ardından 2023 yılında bu efsane tasarıma dönüştü. Hyundai Kia ortak platformu üzerinde yeni Ion ve Casper'la birlikte üretilen yeni Picanto yönden baktığımızda bu karizmatik bakışlardan etkilenmemek elde değil. Makyaj öncesine göre tamamen değişen farlar sayesinde duruş da değişmiş. Böyle daha küt, daha köşeli tasarımla güven de artıyor. Tamponun da hareketli ve spor olduğu yeni Picanto sizi ekstra modifiye masrafından kurtarmış. Var olan modeli zaten çok severken makyajlı Picanto'ya kucak dolusu yıldızlar bizden gidiyor. Bir otomobil profilden bile yakışıklı olur mu? Olur. Makyaj sonrası yeni Picanto'nun profili değişmeyen tek yeri desek abartı olmaz. Kapıların, omuz çizgilerinin ve çamurlukların makyaj öncesiyle aynı kaldığı yeni Picanto'da çamurluk sinyalleri uçurulmuş. Böyle ufak bir otomobil olduğunu aşırı göstermeyen bu tasarımı ben çok seviyorum. Bu başarılı tasarımı daha ileri taşıyacak bu jantların boyutları ise 175-65-14 inç. Özellikle de bu rengi harika duruyor değil mi? Renk seçeneklerinde de yeni Picanto'da zevkinize uygun kataloglar sunuluyor. Şöyle tatlı bir egzozla arkayı tamamladık mı bu iş biter. Yani tamam, makyaj öncesinde de oldukça başarılı bir arka tasarım vardı. Fakat şuna bir bakın ya. Açık ara bu sınıfta en beğendiğim tasarımların başında gelen Picanto'nun stopları arka tarafı domine ediyor. Arka camın böylesine geniş ve yüksek olması da kullanım konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Gerçekten ince düşünülmüş şık detaylar barındıran yeni Picanto'nun tamponunda geri farları konumlanmış. Ortada ise piyano siyahı rengindeki difüzörü görüyoruz. Ama sanki bir şeyler eksik gibi. Evet, şöyle çıtırından tatlı egzoz çıkışlarıyla bu tasarım tamamlanır. Yeni Picanto'nun arka tasarımı da ön tarafta olduğu gibi iki kucak dolusu yıldız bizden aldı. Peki ya Picanto'ya sahip olduğunuzda nasıl bir boyutta karşılaşacaksınız derseniz? Yeni Picanto 3595 mm uzunluğunda, 1595 mm genişliğinde ve 1485 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğu ise 2400 mm ile sürüşe mükemmel bir konfor katıyor. Her ne kadar A sınıfı bir otomobil olsa da kullanışlı detaylarıyla iç mekan notunu iyi vereli uzun zaman oluyor. Yeni Picanto'nun kapılarından geçip iç mekana girmeden hemen önce bize halen abone olmadan takip eden takipçilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Abone olduysanız kapılardan gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Yeni Picanto'nun makyaj öncesinde çok rahat olup seyahatlerde oranızı buranızı ağrıtmayan koltuklara formunu koruyor. Bu konforlu koltuklara oturduğunuzda halen daha çok iyi duran direksiyon simidi ellerinizin arasında duruyor. Tasarım ve kullanım konusunda kesinlikle çok başarılı olan bu direksiyonun hemen arkasında ise Picanto'yu arşa çıkaracak güncellemeyi görüyoruz. Analog göstergelerinde halen daha etkili olduğunu düşünsem de bu tamamen dijital gösterge ekranı sayesinde yeni Picanto başka bir yere evrilmiş. Ekran üzerinden navigasyon dahil olmak üzere araçla ilgili tüm bilgilere anlık olarak erişebiliyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse makyaj sonrası değişmeyen konsolun ortasında 8 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekranın en büyük özellikleri arasında Apple CarPlay ve Android Auto'yu standart olarak sunması yatıyor. Buna ek olarak aynı anda iki cep telefonunu Bluetooth ile bağlama imkanı da mevcut. Cihazlardan biri eller serbest telefon görüşmesine de imkan verirken diğer cihaz yalnızca medya oynatabilecek. Bu da ufak gibi görünse de aslında etkili ve büyük bir özellik. Tabii ekranın dokunmatik hassasiyeti ve hızı da oldukça başarılı. Konsolun aşağısına doğru start stop tuşu, havalandırma çıkışları ve klima kontrol ünitesini görüyoruz.
Burası da sanki oyun konsolu gibi tasarlanmış. Halbuki pek de öyle bir tema söz konusu değil. Aşağıda ise 12 volt soket girişi, USB-A ve USB-C girişlerine yer verilmiş. Yalnız şu detay bile yıldızı hak eder. Bardaklıklar ve küçük eşya gözünün yan yana olması ufak kazaların hasarını arttırabilir. Burada opsiyonel, koltuk ısıtma soğutma ve direksiyon ısıtma tuşlarını görüyoruz. Aman aman diyorum. Vites kolu pek bir şeye benzemese de P modunun gelmesine şahsen sevindim. İlk defa kullananların bununla ilgili mutlaka bir anısı vardır. El freni reis tüm ihtişamıyla yerini korurken altında küçük eşya gözleri devam ediyor. Genel itibariyle her ne kadar ufak sınıfta yer alan bir otomobil olsa da hem sürücü hem de yan yolcu yaşam alanı fazlasıyla tatminkar. Malzeme kalitesi de yine ortalama üstü denebilir. Gelin bir de arka koltuklarda bizi ne bekliyor hep birlikte öğrenelim. Yeni Picanto'nun arka koltuklarına geçtiğinizde esasen 2 kişilik bir yaşam alanı sizi karşılıyor. Tabi ne var? Mecbur kalındığı takdirde üçüncü kimse de orta kısımda seyahat edebilir. Diz ve baş mesafesi konusunda sınırlarda diyebileceğimiz arka tarafta herhangi bir konfor ekipmanına yer verilmemiş. Bu haliyle de günlük işlerinizi çok rahat şekilde yapabileceğiniz yeni Picanto'ya yüksek müsaadenizle bir yıldız daha vermek istiyorum. Hadi gelin bir de bagaja bakalım. Yeni Picanto'nun arka koltukları normal konumundayken 255 litre hacme sahip olacaksınız. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu hacim 1010 litreye çıkıyor. Geldik bu tatlı canavarın güvenlik konusundaki marifetlerine. Yeni Picanto sürüş dinamiklerine verdiği önemle birlikte önlerde McPherson tam bağımsız süspansiyon sistemi kullanırken arkalarda yarı bağımlı torsiyona yer verilmiş. Buna ek, sürücü destek teknolojilerinde ADAS sistemleri kullanılıyor. Bu paketle birlikte olası herhangi bir kaza anında acil durum freni yaparak sizi durduran önden çarpışma önleyici, kör noktanızda kalan araçlarla olabilecek kazalarda yine fren yapan kör nokta çarpışma önleyici, şeritte tutma asistanı, uzun süre mola vermediğinizde sizi uyaran sürücü dikkat asistanı, hız sınırlarını aşmanız durumunda hem sesli hem de görsel şekilde sizi uyaran hız sınırı asistanı ve daha birçok pasif güvenlik özelliği yeni Picanto'da sizi bekliyor. Motor. Daha iyi olabilir diyebileceğim tek konu. Yeni Picanto'da makyaj sonrası değişmeyen bir diğer şey ise motor seçenekleri oldu. Halihazırda var olduğu gibi 1.0 DPI motordan 67 beygir güç, 96 Nm tork üretiliyor. 5 ileri AMT vitesle gelen bu motorlarla debriyaj kullanmadan vites atıyorsunuz. Bu motorun maksimum hızı 159 km/s olurken ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre olarak kaydı geçmiş. Diğer motor seçeneği ise 1.2 DPI motor oldu. 84 beygir güç, 118 Nm tork üreten bu motorun maksimum hızı 172 km/s olurken ortalama yakıt tüketimi 5.7 litre. 35 litre hacminde bir yakıt deposu olduğunu da ekleyelim. Yani belki boyutları ve kullanım amacı göz önüne aldığında aman canım o kadar da performanslı olmasın denilmiş olabilir. Fakat bence bir tık daha güçlü olsa rakiplerine hiç şans bırakmaz. En büyük kriterlerden fiyatta bizi ne bekliyor derseniz yeni Kia Picanto şu an Avrupa'da 16.340 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını beklerken videonun yayın tarihinde resmi Türkiye fiyatı 790.000 liradan başlıyor. Yeni Kia Picanto'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben zaten çok beğenerek kullandığım Picanto'nun yenilenen tasarım ve özelliklerine bayıldım. Fiyat elbette belirleyici olacaktır. Bu segmentte bir otomobil ihtiyacı olanların gözü kapalı tercih edebileceği yeni Picanto hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aklına takılan her şeyi ve yeni Picanto hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.